Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere kağıt çantada dikdörtgen bir kapak nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Daha önce üçgen kapak yapmıştım. Bu seferki dikdörtgen kapak olacak. Yalnız şu kenarlarını böyle kırpıklı yani zigzaglı yapmayacağım. Hepsini dümdüz yapmaya çalışacağım. E, Yine daha önceki videolarımda bu şeylerin üçgen mesela kapak nasıl yapılır da şu kenarları nasıl kapatmam gerektiğini göstermiştim. Yukarıda onun linkini koyacağım. Yine siz orada ona bakarsınız. Şu kenarları kapatmakla işe başlamamız lazım arkadaşlar. Bu kenarları kapatmak için de şu bizim normal bildiğimiz kağıdımız var ya arkadaşlar, katladığımız. Bunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bunun yarısını bir tarafa, şunun bir tanesini yapmadım. Sizinle birlikte yapmak için koydum kenara. Şimdi bu ortadan kestiğim kağıdın bir tanesini şöyle bir tarafa sokuyorum ve bunun kendi ekseni etrafında döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm. Bakın şu kenara geldim. Şimdi bunu arkadaşlar şuraya sokmam lazım. Şuraya yerleştireceğim. Bunun için önce şunun bir ucunu şöyle keseyim. Şu kısma yerleştireceğiz. Bununla ilgili videom arkadaşlar yukarıda. Linkini verdim. Oradan daha detaylı izleyebilirsiniz. Ben şimdi hatırlatmak açısından şöyle kısaca bir tane örnek göstereceğim size. Şöyle bakın. Kenarı kapandı. Şimdi şu tarafı kapatmak için de arkadaşlar şurada şu kısma sokuyoruz. Şuraya. Şuraya parçayı sokacağım. Şöyle bir tarafını soktum. Yine kendi ekseni etrafında dönüyorum. Bir döndüm. Şuradan çıkmasın arkadaşlar. Şuradan. Şimdi şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve ne yapıyorum bunu da? Şu araya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya. Şöyle. Şunu da kenarını ben şöyle alayım. Rahat sokmak için. Ve şöyle buraya yerleştiriyoruz. Bu araya. Şöyle yerleştiriyoruz. Yani kenarlarındaki ya ne dümdüz alan kaldı ne de çatallı alan kaldı. Hepsini böyle bir düzeltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar kırpıklı kenarlarını kırpık diyorum ben ama kenarları böyle zikzaklı olsun diyen arkadaşlar varsa bu şekilde çantanın gövdesini bunu şuradan tutturmak suretiyle bu kapağı oluşturabilirler. Ama derseniz ki ben bu kapağın kenarlarını böyle dümdüz istiyorum diyorsanız şu şekilde yapacağız. Şimdi şu kağıdımız bizim bildiğimiz katladığımız kağıt arkadaşlar. Yani bunları yapmak için katladığımız kağıt. Bunu şöyle alıyoruz. Şöyle alıyoruz. Şu şekilde ikiye katlıyoruz. Yani katladığımız şeyi sadece şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şu orta kısım arkadaşlar bizim odak noktamız olacak. Şu orta kısım. Şimdi tam ortada şöyle çizeyim ben size görmeniz için. Şöyle veyahut da bir dakika ben beyaz kağıtla göstereyim. Şimdi arkadaşlar beyaz kağıdı kullanmaktaki amacım şu, daha rahat göresiniz diye. Şimdi şunun düz beyaz kağıdı bu. Şöyle ikiye katladım. Bir de bunu şöyle şu vaziyette şöyle tekrar katlıyoruz. Kendi halinde. Yani eski şu katlandığı yerler var ya arkadaşlar. Bunu şu şekilde şurayı belirliyoruz. Şurası bizim, şu kısım bizim orta noktamız. Burada şöyle yapacağız. Şimdi şu parçayı alıyoruz. Tam şöyle şuradan kırıyoruz arkadaşlar. Şuradan kırıyoruz ve şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Bir taraflı. Sonra diğer tarafını alıyoruz. Bunu da aynı şekilde ortaya gelip şöyle
kırıyoruz. Ve şöyle bir şekil oluşturuyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu biz şu şekilde katlayacak olursak arkadaşlar, bakın katlama payları gözükür. Görüyor musunuz? Bunun gözükmesine engel olmak için ne yapacağız bu sefer? Biz bunu şöyle içeriye doğru katlayacağız. Bakın içeriye doğru katladığımız zaman şu kısım düz. Şurası bizim şuradaki kısımlarımız. Bakın şurası. Şu da içeriye girecek olan bölüm. Şimdi bunu alıyorum ben elime şu vaziyette. Şunu ben hatta boyunu birazcık keseyim. Yalnız fazla kesmeyin çünkü bu bir yerde içeriye girdiği için arkadaşlar emniyet sibobu gibi bir şey oluyor. Yani daha sıkı tutuyor. Bakın yerleştirdim. Bak. Gördünüz mü? Kenar düz oldu. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi şu benim normal katladığım kağıdım. Şöyle açtım katını. Şöyle ikiye katladım. Tam bunun orta noktası neresi? Şurası. Burayı ben baz alıyorum. Önce şunu alıyorum yarısını. Şuradan itibaren şöyle kırıyorum arkadaşlar. Şöyle kırdım. Bir üçgen oluşturdum burada. Bakın şöyle. Şöyle bir üçgen oluşturdum. Sonra diğer tarafa aldım. Yine şuradan şöyle tırnağımı vasıtasıyla kırıyorum. Şöyle kırdım tekrar burayı da. Şu şekilde aldım. Arkadaşlar şöyle yapmıyoruz. Katları gözükmesin diye. Şöyle kırdık ya içeriye doğru. Dışarıdan içeriye doğru katlıyoruz bunu. Dışarıdan içeriye doğru katladığımda şöyle bir üçgen oluştu. Gördünüz mü? Şunun ben boyunu birazcık kesiyorum. Ve bunu şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Şu araya. Şöyle yerleştiriyorum. Bir de bunu takarken otomatik olarak dümdüz kenar yapma var. Onu da bir dahaki videolarda ben size göstereceğim. Bir daha yapıyorum. Şimdi şunu şöyle alıyorum. Normal katladığımız kağıdımızı. Bu kağıtların katlanmasıyla ilgili videolarım da yukarıda arkadaşlar. İ harfi yazılan yerde. Şimdi şöyle bunun orta noktası şurası. Bunu baz olarak alıyorum ve tırnağımla şu kısımdan şöyle hafif bir kırma yapıyorum. Tam ortaya ama. Şöyle bir üçgen oluşturdum. Gördünüz mü? Sonra şunu alıyorum. Tekrar bir üçgen oluşturdum. Her seferinde tekrarlıyor gibi oluyor ama arkadaşlar sizi yine uyarayım. Sakın şöyle yapmayın. Katları gözükür. Dikerken zorlanırsınız falan. Dışarıdan içeriye doğru dönüyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bakın gördünüz mü? Şurası da dümdüz. Ben bunun boyunu birazcık keseceğim. Şöyle. Ve şuraya yerleştireceğim. Şöyle şuraya yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın. Ve bunu dikeceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar buraları komple kapatacağız. Şu kısımları da komple kapattıktan sonra çantamızın kapağı hazır olmuş oluyor. Bir tane daha yapayım. Şöyle ikiye katlıyoruz. Zaten katlama yerimiz belli. Orta noktasını belirliyoruz. Şunu alıyoruz. Şöyle kırıp tam ortaya gelecek şekilde bir kırma olayı yapıyoruz. Sonra bunu böyle tutuyoruz. Bu sefer bu taraftan şöyle kırıyoruz.
Şöyle içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru şöyle katlıyoruz. Şöyle bir üçgenimizi oluşturduk. Üçgenimizi oluşturduktan sonra şu fazlalığımızı birazcık kesiyoruz. Şunu ve bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu boşluğa şuraya şöyle takıyoruz. Bu kısmı şöyle takıyoruz. Dikerken de bunların hepsini böyle birbirlerine sıkıca diktiğimiz zaman çantamızın kenarı düz olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şu yan taraflara da aynen yaptım, taktım. Şöyle. Şimdi şuradakileri de yapayım. Gördüğünüz gibi şura nasıl katladığımı size göstermiştim. Şuraya yerleştiriyoruz şöyle. Şu şekilde. Şunu da yerleştireyim. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Kilidimizi de taktıktan sonra çantamızın kapağı hazır. Şu kısmını arkadaşlar, şu kısımları kapatmıyoruz. Şu şekilde şöyle birleştiriyoruz şeye. Çantanın gövdesini bu şekilde birleştireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.